Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimde kullanacağım ip 100 gram 360 metre uzunluğunda olan ince bir ip. Bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Yapımı kolay, gösterişli modellerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Şöyle birkaç sıra haroşa lastik hazırladım. Bunun üzerine modelimizi kuralım. Bu modelin ilmek sayısına gelince 5 ve 5'in katları artı 2. Yani bakın her model 5 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayacağız. 5, 10, 15, 20, 25 diye devam edecek. En sonuna 2 ilmek. Model 6 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek tamamlayalım. Benim şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi anlatacağım. Evet. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. 3 sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi yine ters öreceğim ama aralarda birer tane artırma yapacağım. Bakın sıradaki ilmeğimi ters ördüm, bir artırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm, bir artırma yaptım. Bütün ilmeklerimin arasında birer tane artırma yaparak devam ediyorum. Ön yüzüne geçince bu artırmaları bırakıp ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz ama aralarda birer tane artırma. Bir ilmek ters ördüm, bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm, bir ilmek artırma yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamladım bütün ilmeklerimi. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet, 5. sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Kenar ilmeğinden sonra 5. sıra ön yüzünde. İlmeğimi aldım, artırma olan ilmeği bıraktım. İlmeğimi aldım, sağ şişime artırmayı bıraktım. İlmeğimi aldım, sağ şişime artırmayı bıraktım. Şöyle 5 ilmeği bu şekilde alalım. Artırmayı bıraktım. Bakın 5 ilmek oldu. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeği aldım. Daha sonra bu 5 ilmeği sol şişime geçirdim. Şöyle içinden geçerek bir kez ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şişimden çıkarmıyorum ilmeklerimi. Bir kez daha ördüm. Düz örüyorum. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Yani 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk yine. 1, 2,
3, 4, 5. 5 ilmekten 5 ilmek çıkardım. Yani burada ilmek sayımız yine aynı. Ne artımı oldu ne eksilme. Sıradaki 5 ilmeğin yine ilmeğimizi alalım, artırmayı bırakalım. İlmeği aldım, artırmayı bıraktım. 5 ilmeği bu şekilde sağ şişime geçiriyorum. Evet, bakın. Bunların hepsini topladım. Sol şişimi içinden geçirerek şöyle bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma, bir kez daha düz ördüm. Bir artırma, bir kez daha ördüm. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 ilmekte de aynı işlemleri yapıyorum. İlmeklerimi alıyorum, artırma yaptığım ilmeği bırakıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizin boyunu uzatıyoruz. Bakın şöyle çektiğimizde ilmeklerimizin boyu uzadı. Daha sonra bunun 5'ini de topladım. Bir kez düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Şöyle tellendirmeden alalım. Evet, bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk yine. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın şöyle beşli beşli ilmeklerimiz gruplar halinde. Bunları tek tek alarak ben şöyle terslerimi bu şekilde örüyorum. Hepsini tek tek alarak ters örüyorum. Evet. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sıradan başlayarak bir kez daha kuralım modelimizi. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bakın şöyle düz örerek devam ediyorum. Üçüncü sırayı da düz örerek tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimizi ters örüyorduk ama aralarda birer tane artırma yapacağız. Bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma. Şöyle devam edelim. Ön yüzüne geçince bu artırmaları bırakarak ilmeklerimizin boyunu uzatacağız.
Birinci modelde yaptığımız gibi. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 5 ilmeği sağ şişime alıyorum. Bakın, birinci ilmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. İlmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. 5 ilmeği bu şekilde alalım. 4, bu da 5. ilmeğim. Kenar ilmeği hariç bakın 5 ilmeğin şöyle boyunu uzattım. Bunları sağ şişime, sol şişime geçirdim. Bir kez şöyle düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şişimden çıkarmadığım bu 5 ilmeği tekrar ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar ördüm. Yani 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk yine. Devamındaki 5 ilmeği de aynı şekilde şöyle artırmaları bırakarak ilmeklerimi alıyorum. Bunları sol şişime geçirdim. Düz ördüm. Bir artırdım. Tekrar ördüm. Bir artırdım. Tekrar ördüm. 5 ilmekten 5 ilmek çıkardım. Son 5 ilmeğimi de aynı şekilde alıyorum. Evet. Bakın şöyle. Daha sonra bunları sol şişime geçirdim. Bir kez düz olarak örüyorum. Bir artırma, bir kez daha ördüm. Bir artırma, bir kez daha ördüm. Ve şişimden çıkardım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Bakın, beşli beşli gruplar halinde bunları tek tek alarak ters örelim. Evet, bu sırayı da tamamlarsak modeli 2 kez kurduk. Model 6 sıradan oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Bakın, birinci modelde nasıl yaptıysam ikinci modeli de aynı şekilde yaptık. İlmek sayımızda 5 ve 5'in katları artı 2 olacak. Kenar ilmeği olarak yani 2. Evet. Modeli 2 kez kurdum. Şöyle devam edecek modelimiz. Gayet güzel, şöyle kabartmalı görünen modellerden. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın. Burada 1-2 sıra haroşa lastik yaptım. Onun üzerine kurdum. Burada da hazır lastik uyguladım. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yaparsınız. Çünkü model lastik istiyor. Modelde kıvrılma olur lastik yapmazsanız. Bu lastiğe de gayet güzel oldu. Modeli şöyle birazcık ilerlettim görmeniz için. Arka yüzü de şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntü olur. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Bluz yapımında yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler tercih edersiniz. Mevsimlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde ona göre iplerinizi tercih edersiniz. Yapımı da oldukça kolay ve güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle daha yakından göstereyim. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.